Bugün en güzelinden ev yapımı lahmacun yapma vakti. Fırını olmayanlar, robotu olmayanlar bu lahmacunu misler gibi yapabilecek. Çünkü ben fırında değil, tavada pişireceğim. Aynı zamanda lahmacun içinde robotta çekmeyeceğim. Elimde doğrayacağım. Gerçekten harika bir lahmacun olacak. Bence hemen başlayalım. Öncelikle hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. Kasenin içerisinde 4 su bardağı un var. Normal buğday unu kullanıyorum. 1 su bardağı unu da kenarda bekletiyorum. Çünkü içerisine 2 su bardağı su ekleyeceğim. Su oda sıcaklığından biraz daha sıcak. Yavaş yavaş içerisine ilave ediyorum. Bu sırada tuzu da ilave edelim. Henüz hamur haline gelmeden. 1 tatlı kaşığı tuz koydum. Kalan son suyumu da koyuyorum. Evet, biraz daha un istiyor. Bazı unların su alma miktarı değişebiliyor. O yüzden yavaş yavaş unu ilave etmekte fayda var. 2 su bardağı suya alabildiği kadar un ekliyorum. Çok az unum kaldı. Onu da istiyor hamur. İlave ettim. Şimdi bunu ben tezgaha alacağım. Biraz da tezgahta yoğuracağım. Tezgaha yapışıyor. Bu biraz daha un istiyor. Bir önceki yaptığım lahmacunda un miktarı 5 su bardağıydı. Ama şimdi farklı bir un markası kullanıyorum. O da 3 yemek kaşığı fazla aldı. Siz de suya göre un miktarını ayarlayabilirsiniz. Cıvık olmayacak, ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur olacak. Hamur artık kendini toparladı. Hem yumuşak hem de ele yapışmayan bir kıvamda. Şöyle yakından göstereceğim. Pürüzsüz bir kıvam oldu bu arada. Yaklaşık 10 dakikaya yakın yoğurdum. Pürüzsüzlüğü bozulmasın diye temiz bir kaseye alacağım. Altını çok az unluyorum. Üzerini de unlayıp nemli bir bezle veya streç filmle kapatabiliriz. Bu şekilde oda sıcaklığında 30 dakika dinlendiriyorum. Lahmacun içini hazırlamak için gerekli olan sebzeleri tahtaya koydum. Hepsini aynı şekilde doğrayacağım için şimdiden malzemeleri size söyleyeyim. Burada 3 tane köy biberi var. Köy biberi yerine normal sivri biber de kullanabilirsiniz. Ben harcımın acısını kendim ayarlamak istediğim için köy biberi kullanıyorum. 2 tane kapya biber var. Bunların hepsini ortadan ikiye kestim ve çekirdeklerini çıkardım. Burada 2 tane domatesim var. Biri büyük boy olduğu için diğerini orta boy kullandım. Siz 2 adet büyük boy domates olarak düşünebilirsiniz. Şimdi hepsini birer birer ince ince doğrayacağım. Ben lahmacunda o sebzelerin minik minik doğranmış halini görmeyi çok seviyorum. O yüzden evde de yaparken bütün sebzeleri minik minik doğruyorum ve o şekilde harcı hazırlıyorum. Robottan da geçirebilirsiniz ama bu şekilde her şeyin lezzetini ayrı ayrı aldığımıza inanıyorum ben. Böyle hazırladığınız zaman farkını göreceksiniz. Bıçağın ucunu hiç kaldırmadan yukarı aşağı hareketler yaparak sanki elimde bir satır varmış gibi ince ince doğruyorum. Domates yaz aylarında çok daha güzel oluyor. O yüzden taze domates kullanmanızı tavsiye ederim. Ama kışın yaparsanız bu tarifi muhakkak kışlık konserve yaptığınız domatesten bir 4-5 yemek kaşığı kadar koyarsanız çok daha lezzetli olacaktır. Onun dışında domates püresi veya salçayı arttırarak da hazırlayabilirsiniz. Minik minik doğradığım tüm malzemeleri bu kasede birleştirdim. Ben içerisine 300-350 gram kadar orta yağlı dana kıyma ekliyorum. Biraz bol etli olacak. Daha az tabii ki koyabilirsiniz. 200 gram, 250 gram da yeterli olacaktır. 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. Tatlı biber salçası kullandım ben. Sulu kıvamda zaten bir harç olacak ama elimize yapışmaması için 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz. Yine bir o kadar karabiber ama karabiberi biraz daha az ekliyorum. 1,5 çay kaşığı diyebiliriz aslında. Yine 1,5 çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekliyorum.
1,5 tatlı kaşığı kadar da isot ekliyoruz. Pul biber de ekleyebilirsiniz. Ben isot kullandım. En önemli noktalardan biri lahmacun içinin sulu olması gerekiyor. Eğer harcınız sulu kıvamda olmazsa güzel dağılmayacaktır. 1-2 yemek kaşığı, belki biraz daha fazla su ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Lahmacun içimiz hazır. Bekledikçe sulanacaktır. Tatları birbirine karışacaktır. Daha güzel oluyor. Biz şimdi hamuru açarken o kendi kendine dinlensin. Biraz da sulanacak. Ben şimdi bunun üzerini kapatıp buzdolabına alacağım. Biz de o sırada hamurlarımızı açalım. Hamurumuz dinlendi. Kendini biraz salmış. Çok güzel açılacak bu şekilde. Evet, harika. Şimdi hamuru tezgaha alacağım. Altını çok az unluyorum. Tekrar bir toparlıyorum yoğurarak. Silindir haline getireceğim ve bezelere ayıracağım. Hepimizin evinde mutfak tartısı olmayabiliyor. Şimdi robotsuz ve fırınsız bir lahmacun yapacaksam tartıda kullanmamalıyım diye düşündüm. Yaklaşık 10 ila 12 adet normal boylarda lahmacun çıkacak benim yapacağımdan. Mutfak tartısı olanlar için de 85 gramlık bezeler hazırlamalarını söyleyebilirim tabii ki. Şimdi şuradan ben göz kararı eşit parçalara ayırmaya çalışacağım. Dediğim gibi 10-12 tane çıkacak şekilde. 11 tane çıkardım ben. Şimdi hamurları içe doğru katlayarak pürüzsüz bezeler haline getiriyorum. Bir tanesini açacağım. Diğerlerini de nemli bir bezle kapatıp altını da unlayıp bekleteceğim. Hamurlardan birini aldım. Üzerini çok az unluyorum. Üzerine bastırdım yuvarlak şeklini düzgün verebilmemiz için. Şöyle ellerimle de yuvarlıyorum. Şimdi merdane ile açabildiğim kadar incelikte açacağım. Arada şeklini düzeltiyorum. Bu arada illa yuvarlak yapmak zorunda değilsiniz. Tabii ki ince uzunlamasına da yapabilirsiniz. Fındık lahmacun olarak da servis edebilirsiniz daha küçük bezelere ayırarak. Hamur kolaylıkla açıldı. Şöyle olabildiğince ince açtım. Şimdi güzelce düzeltiyorum. Altını da unluyorum. Hamurun üzerine lahmacun içini koymadan önce muhakkak tavanızı şöyle bir ısıtın kısık ateşte ve üzerine biraz un serpiştirin. İç harcımız bekledikçe sulanmış. Hamurun üzerine yayacağım. Muhtemelen 2-3 yemek kaşığı yeterli olur. Ben elimle yayacağım. Şöyle harcı parmak uçlarınızla kenarda birazcık boşluk kalacak şekilde dağıtmanız kesinlikle en kolay şekli. Topak topak kalmamasına özen gösterin. Gayet kolay bir şekilde yayabildik. Şimdi biz bunu tavaya nasıl koyacağız Yasemin dediğinizi duyar gibiyim. Hiç korkmamanız gerekiyor. Benim şu anda ocak birazcık bu tezgahtan uzakta olduğu için tavayı yanıma aldım. Şimdi bunu hemen alıp koyduk. Şöyle altını zaten unladığımız için böyle kayıyor. Ben o şekilde yapamam diyorsanız tabii ki hamuru koyup daha sonra üzerine burada harcı koyabilirsiniz ama tava sıcak olsun. Peki ben neden tavada pişiriyorum? Daha önceden evde lahmacun yapmayı denedim. Fırında da pişirdim. Fırındaki tepsiyi ters koydum. Yine pişirdim, olmadı. Benim fırınımda güzel pişmedi. Muhtemelen birçoğunuzun fırınında da aynı sorunla karşılaşacağınızı düşünüyorum. Pizza taşı olanlar çok şanslı. Onlar gayet güzel bir şekilde pişirebilir. Biz de stüdyoda o şekilde pişirmiştik ve altı gayet güzel pişmişti. Mis gibi olmuştu. Ama evdeki fırınlarda bu randımanı sağlayamıyoruz maalesef. O yüzden en iyisi tava. Artık lahmacunu pişirme vakti. Ben büyük gözlü olan ocakta kısık ateşte pişiriyorum. Üzerine de kapağını kapatacağım. Kısık ateşte pişmesine lütfen dikkat edin. Eğer yüksek açarsanız hamurun altı çok çabuk pişecek, yanacak ve çok fazla sertleşecektir. Bu şekilde kısık ateşte ağır ağır pişince
gerçekten tam kıvamında oluyor. 5 dakika kadar bu şekilde pişecek. Daha sonra 4-5 dakikada kapağı açık şekilde pişireceğim. Son lahmacunu da pişirdim. Bunu en iyisi sıcak sıcak tüketmek. Yanına güzel bir söğüş hazırladım. Marul, domates ve maydanoz var. Dilerseniz sumaklı soğan da koyabilirsiniz. Bence öyle de çok güzel oluyor. Tabii ki limonunu da unutmuyoruz. Şöyle çıtır sesi duyuyor musunuz? Gördüğünüz gibi şöyle göz göz, dışı çıtır, harcı yumuşacık. Lahmacunun alt tabanı sanki taş fırında pişirmişiz kadar lezzetli oldu. Lahmacun içi de bir o kadar nefis. Şöyle söyleyebilirim, doğrama kısmı bu tarifin en zor kısmı olabilir ama en sonunda yaptığınız şeye değiyor. Robottan geçirmek yerine el emeğiyle güzel bir harç hazırlayalım diyorum. Bu muhteşem ev yapımı lahmacun tarifini beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.